Gece yarısı, gözlerin tavanda. Aynı cümleyi kafanda 47. kez tekrar ediyorsun, değil mi? Bir şey söyledin ya da söylemedin ve beynin bunu bırakmıyor. Asla bırakmıyor. Bu bir zayıflık değil. Bu, beynin sana oynadığı sinsi bir oyun. Bugün bu videoda beynindeki o durmak bilmeyen sesi tam olarak neyin tetiklediğini öğreneceksin. Ve daha da önemlisi, onu nasıl susturacağını adım adım göstereceğim. Overthinking sadece çok düşünmek değil. Bilim insanları bunu bir döngü olarak tanımlıyor. Bu döngü seni geceleri uyutmuyor, gündüzleri kararlarını felç ediyor, ilişkilerini yiyip bitiriyor. Peki neden bazı insanlar bir olayı yaşayıp geçiyor, bazıları aynı olayı yıllarca kafasında tekrar tekrar oynatıyor? Cevap, beyninin derinliklerinde saklı. Ve bu videonun sonunda o cevabı tam olarak bilecek, kendi zihnini kontrol altına alacaksın. Hazırsan, beynin en karanlık köşesine birlikte inelim. Overthinking, İngilizce'de aşırı düşünme anlamına gelir ama aslında çok daha karmaşık bir mekanizmadır. Beynin çözülmemiş gibi hissettiği bir sorunu sürekli işlemeye çalışmasıdır. Psikologlar bunu ikiye ayırıyor, ruminasyon ve kaygı. Ruminasyon geçmişte olanı tekrar tekrar düşünmek. Kaygı ise gelecekte olabilecekleri sürekli hayal etmek. İkisi de aynı kaynaktan besleniyor, belirsizlik. Beynin belirsizliğe tahammülü yok ve bir cevap bulana kadar durmuyor. Ama işte trajedi burada başlıyor. Overthinking, gerçek bir çözüm üretmiyor. Sadece aynı düşünceyi farklı kelimelerle tekrar ediyor. Bir araştırmaya göre, insanların günde ortalama 60.000 düşüncesi var ve bunların %80'i negatif, %95'i ise bir önceki günün tekrarı. Yani beynin seni her gün aynı negatif filmi tekrar tekrar izlemeye zorluyor. Sen de bunun bir düşünme olduğunu sanıyorsun. Halbuki bu düşünmek değil, döngüye kapılmak, gerçek düşünme bir yere varır. Overthinking hiçbir yere varmaz, sadece seni yorar. Peki bunun sınırı nerede? Normal bir endişe ile overthinking arasındaki fark nedir? İşte burada işler ilginçleşiyor. Normal endişe bir çözüme odaklanır ve biter. Overthinking ise çözüme değil, sorunun kendisine odaklanır ve asla bitmez. Şimdi asıl soruya gelelim. Beynin neden böyle davranıyor? Bunu bir hata olarak mı yoksa bir özellik olarak mı görmeli? Cevap seni şaşırtabilir. Overthinking aslında beynin seni korumaya çalışmasının bir sonucu. Evrimsel bir miras. Binlerce yıl önce atalarımız için tehlikeyi önceden tahmin etmek, hayatta kalmak demekti. Beyin, olası tehlikeleri sürekli tarayan bir alarm sistemiydi. Bugün artık aslanlardan kaçmıyoruz ama beynimizin alarm sistemi hala aynı hızda çalışıyor. Sadece tehdit değişti. Bir e-posta, bir yorum, bir bakış. Beynindeki amigdala, yani duygusal alarm merkezi, gerçek tehlike ile hayali tehlikeyi ayırt edemiyor. İkisine de aynı şiddetle tepki veriyor. Bu yüzden yarın yapacağın bir sunumu düşünürken, kalbin gerçekten tehlikedeymiş gibi hızlanıyor. Beynin seni bir kaplandan kaçıyormuş gibi hazırlıyor. Ama işin ilginç yanı şu, overthinking sadece korku değil, aynı zamanda bir kontrol arayışı. Beynin belirsizliği çözüp güvende hissetmek istiyor. Sorun şu ki bu arayış hiç bitmiyor. Çünkü gelecek asla tamamen bilinemez. Beynin imkansız bir görevin peşinde koşuyor. Ve her düşünce döngüsü beyninde aynı sinir yollarını güçlendiriyor. Yani ne kadar çok overthink edersen, beynin bunu o kadar kolay ve otomatik yapmayı öğreniyor. Bu tıpkı bir orman patikası gibi. Ne kadar sık yürürsen o patika o kadar belirginleşir. Overthinking de zihninde böyle bir patika açıyor. İyi haber şu, nöroplastisite dediğimiz bu mekanizma tersine de çalışabiliyor. Yani bu patikayı kapatmak, yeni bir yol açmak da mümkün. Ama önce bu döngünün hayatını gerçekte nasıl etkilediğine bakalım. Çünkü çoğu insan bunun boyutunu fark etmiyor. Fiziksel olarak başlayalım. Sürekli overthinking kortizol seviyeni yükseltiyor. Bu da uyku bozukluğu, bağışıklık sisteminde zayıflama ve kronik yorgunluk demek. Bazı araştırmalar, kronik ruminasyonun beyindeki hipokampüs bölgesini bile küçültebileceğini gösteriyor. Yani hafızanı ve öğrenme kapasiteni etkileyebiliyor. Duygusal olarak ise overthinking, kaygı bozukluğu ve depresyon riskini ciddi şekilde artırıyor. Bir düşünce döngüsü seni yavaş yavaş tüketiyor. İlişkilerinde de aynı şekilde, partnerinin bir mesajını 10 farklı şekilde yorumlarken aslında hiç söylemediği bir şeye kızıyorsun. İş hayatında ise karar felci yaşıyorsun. Basit bir e-postayı yazmak bile saatler sürüyor çünkü her kelimeyi 100 kere tartıyorsun. En kötüsü ne biliyor musun? Overthinking seni harekete geçmekten alıkoyuyor. Düşünce eylemin yerini alıyor ve sen hiçbir yere ilerlemiyorsun. Yıllar sonra geriye baktığında o kadar çok düşündüğün ama hiç adım atmadığın anları göreceksin. İşte overthinking'in gerçek bedeli bu. Peki bunu fark ettin. Şimdi soru şu. Kendi overthinking kalıbını nasıl tanıyacaksın? Çünkü herkes de farklı görünüyor.
Bazılarında gece uykusuzluğu, bazılarında sabah kalkamama, bazılarında ise sürekli birine aynı şeyi anlatma ihtiyacı olarak ortaya çıkıyor. Psikologlar overthinking'in arkasındaki yaygın düşünce kalıplarını, yani bilişsel çarpıtmaları tespit etti. Şimdi bunlardan en yaygın birkaçını görelim. Birincisi, felaketleştirme. En küçük bir olayı en kötü senaryoya dönüştürme eğilimi. Bir baş ağrısını ciddi bir hastalığa çeviriyorsun. İkincisi, zihin okuma. Karşındaki kişinin ne düşündüğünü bildiğini sanıyorsun. Ama aslında sadece kendi korkularını ona yansıtıyorsun. Üçüncüsü, ya hep ya hiç düşüncesi. Ya mükemmel yaparım ya da tamamen başarısız olurum diye düşünmek arada hiçbir alan bırakmıyor. Dördüncüsü, geçmişi yeniden yazma isteği. Keşke şöyle deseydim. Cümlesini kafanda yüzlerce kez tekrarlıyorsun ama geçmiş asla değişmiyor. Bu kalıpları tanımak bile başlı başına güçlü bir adım. Çünkü artık düşüncenin gerçek mi yoksa çarpıtılmış mı olduğunu sorgulayabiliyorsun. Kendine şunu sor. Bu düşünce bir gerçek mi yoksa beynimin bana oynadığı bir oyun mu? Bu tek soru bile döngüyü kırabilir. Şimdi merak ediyorsundur. Peki bu kalıpları fark ettikten sonra ne yapmalıyım? İşte tam burada asıl çözümlere geliyoruz. Unutma, amaç düşünmemek değil. Amaç, düşüncenin seni yönetmesine değil, senin düşünceyi yönetmene izin vermek. Şimdi sana 5 tane bilimsel olarak kanıtlanmış pratik teknik göstereceğim. Hepsini bugün, şu an uygulamaya başlayabilirsin. Birinci teknik, düşünce zamanı belirlemek. Güne 5-10 dakikalık bir endişe molası koy. Endişelerini sadece o dilimde düşün. Beynin bunu öğrenince, gün içinde gelen kaygılı düşünceleri şimdi değil, o saatte diyerek erteleyebilirsin. Bu basit teknik döngüyü ciddi şekilde zayıflatıyor. İkinci teknik, düşünceyi yazıya dökmek. Kafanda dönen düşünce, kağıda yazıldığında gücünü kaybediyor. Çünkü beyin artık onu hatırlamak zorunda değil. Üçüncü teknik, 5-4-3-2-1 topraklama egzersizi. Etrafındaki 5 şeyi gör, 4 şeye dokun, 3 sesi duy, 2 kokuyu al, bir tadı fark et. Bu egzersiz, zihnini gelecekten ya da geçmişten alıp doğrudan şimdiki ana getiriyor. Overthinking şimdi de yaşayamaz çünkü şimdi zaten netleşmiştir. Dördüncü teknik, bedeni harekete geçirmek. 10 dakikalık hızlı bir yürüyüş bile düşünce döngüsünü kesip beynindeki kimyayı değiştirebiliyor. Beşinci teknik, kendine şefkatle konuşmak. Kendi en iyi arkadaşına söylemeyeceğin bir cümleyi kendine söylüyor olabilirsin. Bunu fark et ve değiştir. Bu teknikler tek başına sihirli değil ama düzenli uygulandığında beynindeki o eski patikayı zayıflatıp yeni, sağlıklı bir yol açıyor. Unutma, bu bir gecede değişmeyecek. Ama her seferinde döngüyü fark edip müdahale ettiğinde beynin biraz daha özgürleşiyor. Ve eğer bu döngü hayatını ciddi şekilde etkiliyorsa, bir uzmandan destek almak zayıflık değil, en güçlü adımlardan biridir. Şimdi videonun başına dönelim. O gece yarısı, tavana bakarken kafanda dönen ses, artık ne olduğunu biliyorsun. O ses, seni yok etmek için değil, seni korumak için var. Ama artık onun kurallarıyla değil, senin kurallarınla oynayabilirsin. Bugün öğrendiğin her teknik, o sesi tamamen susturmayacak ama sesin şiddetini senin kontrol edebileceğin bir seviyeye indirecek. Eğer bu video sana bir şey öğrettiyse, yorumlara hangi tekniği ilk deneyeceğini yaz. Ve bir dahaki videoda zihnini daha da güçlendireceğiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü zihnini susturmayı öğrenen biri, hayatını da yeniden yazmaya başlar.